8, 7, 6, 4, 3, 2, 0 and lift off. 6 Şubat 2018'de Elon Musk'ın girişimiyle dünyanın en güçlü roketi olan Falcon Heavy uzaya fırlatıldı. SpaceX şirketinin ürettiği roket, Tesla markalı bir arabayı da uzaya taşıdı. Üstelik bu roket, kendisinden taşınması istenen ağırlıktan çok daha fazlasını taşıyabiliyor. Alçak dünya yörüngesine 60.000 kilodan fazla yük taşıma yeteneğine sahip. Bu da onu dünyadaki en güçlü roket yapıyor. Bununla yetinmeyen SpaceX, çok daha ilerini geliştirmek için çalışmalara çoktan başladı. Yeni çalışmaları tamamlandığında, boyu 100 metreyi geçen bir roket, alçak dünya yörüngesine 250.000 kilo taşıyabilecek. Peki tüm bunları neden yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay keşif hedefleri, ABD hükümetleri tarafından belirleniyor. Yani her başkan değişiminde bu hedefler de büyük ölçüde değişiyor. Örneğin Başkan Bill Clinton döneminde NASA'ya ayrılan bütçe azaltılmıştı ve uzay hakkında keşif yapmak yerine başka meselelere odaklanıldı. Ancak yine de uzay alanında oldukça ilerleme kaydedildi. Alçak yörüngede üzerinde yaşanabilen yapay bir uydu olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun inşasına başlandı ve bu dönemde Amerika ile Rusya arasında uzay alanında işbirliği yapıldı. Clinton, Rusya ile yapılan işbirliğini Soğuk Savaş dönemini bitiren bir hamle olarak yorumladı. Başkanlığa Bush'un seçilmesinin ardından ABD tarihinde unutulmayacak bir uzay kazası yaşandı. Columbia uzay mekiği atmosfere yeniden girerken içindeki 7 astronotla birlikte parçalandı. George Bush bu kazayı affettirmek ve halkın uzay alanındaki heyecanını yeniden kazanmak için uzay alanındaki hedeflerini 2020 yılına kadar Ay'a yeniden seyahat etmek olarak belirledi. 1981 yılında başladıkları uzay mekiği programını durdurarak takım yıldız programını devreye sokan Amerika, bu hedef doğrultusunda özel olarak tasarlanmış 2 yeni roket geliştirmeye başladı. Bu hamle ile geliştirecekleri Ares roketleri hazır olana kadar uzay istasyonuna astronot gönderebilmek için Rusya'nın roketlerine bağımlı olacaktı. NASA bu durumun süresini 4 yıl olarak belirledi. Ancak takım yıldız programındaki gelişme beklenenden uzun sürdü ve uzmanlar takım yıldızı programının büyük oranda yetersiz kaldığı ve 2020'de Ay'a iniş yapmanın imkansız olduğu sonucuna vardı ve program beklemeye alındı. Ardından Amerika'da yeniden başkan değişti ve doğal olarak uzaydaki hedeflerdi. Başkan Barack Obama, NASA'nın odağını Ay yerine Mars'a çevirdi ve bu keşif uzay araçları tarafından değil, bizzat astronotlar tarafından yapılacaktı. Ancak sorun şu ki, uzay mekiği ve takım yıldızı programlarının sona ermesiyle NASA'nın astronotlarını yardım almadan uzaya götürmesinin bir yolu kalmamıştı. Uzay araçları konusunda 5 özel şirketten teklif aldılar. Yani astronotları uzaya göndermeyi daha kolay ve daha ucuz hale getirmek için özel şirketlerle çalışılacaktı. Daha sonra SpaceX ve Boeing şirketleri astronotları uzay istasyonuna taşıyacak bir araç geliştirmesi için görevlendirildi. NASA, odağını Mars'a çevirmesinin ardından bu görevlerde kullanabileceği bir roket geliştirmeye başladı. SLS uzay fırlatma sistemi bittiğinde SpaceX'in Heavy Falcon roketinden bile daha güçlü hale gelerek dünyanın en güçlü roketi olacak. Takım Yıldızı programının sona ermesinin ardından NASA, Artemis programını açıkladı. NASA bu programı Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, Ay'a yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor. Artemis programı kapsamında SLS roketinin 2021, 2022 ve 2024 yılında yapılacak olan test uçuşlarında her şey yolunda giderse 2030'a kadar uçuşlar devam edecek ve program tamamlandığında Ay'ın yerleşmeye ve kolonileşmeye hazır hale geleceği düşünülüyor. Başkanlığa Donald Trump'ın seçilmesinin ardından uzay politikalarının bazı kısımları yine değiştirildi.
Obama'nın açıkladığı Mars'a yolculuk planına sadık kalan Donald Trump, bu sefer sadece bayrağımızı dikip ayak izimizi bırakmakla kalmayacağız diyerek Ay'ın ve Mars'ın kolonileştirilmesi fikrini dile getirdi. Trump'ın desteklediği projeler başkanlığın el değiştirmesinin ardından yeniden değişebilir. Sürekli değişen uzay hedefleri, yatırılan paraların asla gerçekleşmeyen projelerde yok olmasına sebep oluyor. İşte burada Elon Musk devreye giriyor. SpaceX'in belirtilen amacı Mars'a ulaşmak ve hatta kızıl gezegeni kolonileştirmek. SpaceX, teknolojiyi doğru bir şekilde elde etmek ve planlarını destekleyecek gelire sahip olmak için roket fırlatma maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyor. En önemlisi de fırlattıkları roketleri geri indirerek gelecekteki görevler için yeniden kullanabiliyorlar. Falcon 9 roketleri United Launch Alliance şirketlerinin yaptığı Atlas 5'e kıyasla çok daha ucuz. Atlas 5'in maliyeti 109 milyon dolar tutuyorken Falcon 9'lar sadece 62 milyon dolar. Ancak asıl devrimleri test uçuşları yapılan Starship roketi oldu. Bir güçlendirici, bir uzay aracı ve bir tankerden oluşan konsept tamamen yeniden kullanılabilir olacak. Böylece güçlendirici, gemiyi yörüngeye taşıyarak fırlatma rampasına geri dönüyor. Harcanan milyarlarca doların ardından uzay gemisine bir tanker yardımıyla yörüngede birkaç kez yakıt ikmali yapılabiliyor. Böylelikle geminin Mars yolculuğunda ihtiyacı olan güç bu tankerler tarafından sağlanacak. Elon Musk'a göre Starship roketleri daha önceki uzay hedeflerini de üstlenecek. Uyduların yörüngeye fırlatılması, Dünya ve Ay arasındaki ulaşım, Mars uçuşları, hatta kıtalar arası yolcu taşımacılığı. Musk'a göre sistem test uçuşlarında başarılı olursa zamanla uçakların yerini alacak ve iddia ettiğine göre daha önce 12 saat süren Londra-Hong Kong seyahati 34 dakikaya inecek. Bu uygulamalar için tek bir sisteme sahip olan şirket daha fazla seri üretim yapar ve bu da maliyetleri büyük ölçüde karşılar. SpaceX iddia ettiği gibi roketin maliyetini düşürmeyi başarırsa çok daha pahalı olan SLS sistemini kullanmak için ortada bir neden kalmayacak. Starship'in ilk test uçuşu geçtiğimiz aylarda yapıldı. Starship roketinin prototipi test uçuşu için fırlatıldıktan 6 dakika sonra yere çakılarak infilak etti. Bu yüzden bu noktaya kadar tüm bu anlatılanlar hala varsayımlardan ibaret ve kelimelerin eyleme dönüşüp dönüşemeyeceğini görmemiz için biraz daha vakit gerekiyor. Video burada sona erdi. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.